Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı Mutlu Prens. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede mutlu bir prens yaşarmış. Bu mutlu prens o kadar mutlu, o kadar sevecen, o kadar iyiymiş ki yaşadığı süre içinde insanlarına, halkına o kadar yardım etmiş ki o öldükten sonra ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu arkamda gördüğünüz gibi bir altından heykel yapmışlar. Ve herkese Mutlu Prens'in her zaman ne kadar mutlu olduğunu hatırlatmak için de bu altın heykeli tam şehrin ortasına dikmişler. Bu altın heykelin 2 tane böyle yeşil mavi gözleri varmış. Bir de kılıcı varmış. Kılıcında da kırmızı bir tane yakut varmış. Evet çocuklar, günlerden bir gün bir tane kırlangıç havalar soğuduğundan dolayı göç etmeye karar vermiş. Gezmiş ama ne yazık ki geç kalmış. Ve geç kalınca da ne yapmış? Tamam mı? Yorulmuş. Arkadaşlarına da yetişemiyor. Ne yapacağını bilememiş. Burada altın renkte heykeli görünce hemen sığınacak bir yer aramış o geceyi geçirmek için ve ne yapmış? Bu heykelin yanına gelmiş. Bu heykelin tabii kimin heykeli olduğunu da bilmiyor bu arada. Neyse çocuklar, bizim bu kırlangıç tabii ne yapsın? Üşüyecek. Üşüdüğü için de bu heykelin altına giriyor, ayaklarının dibine oturuyor. Bu geceyi orada geçirecek. Neyse biraz zaman geçiyor. Bizim bu kırlangıç gördüğünüz gibi bu altın prensin yani mutlu prensin ayaklarının dibine oturuyor ve bugünü orada geçirecek. Yarın da tekrar yola çıkacak. Neyse çocuklar bizimkisi burada dururken birdenbire yukarıdan bir su damlaları başlıyor. Etrafa bakıyor kırlangıç. Diyor ki yağmur yağmıyor daha. Niye bu su damlaları akıyor falan derken birden bir bakıyor çocuklar ne görüyor biliyor musunuz? Yukarı baktığında bu prensin gözyaşlarını görüyor. Meğerse bu mutlu prens heykelinden birden gözyaşları akıyormuş. Çok merak ediyor. Tabii ki hemen onun omuzuna konuyor ve soruyor. Hey, merhaba. Niye ağlıyorsunuz Mutlu Prens? Deyince Mutlu Prens başlıyor anlatmaya. Ben yıllar evvel çok mutluydum. Harika bir sarayda yaşıyordum. Her şey harikaydı. Etrafımda olan bitenleri ne yazık ki hiç görmedim ve yoksulluğun ne olduğunu hiç bilmedim. Ve ta ki bir gün ben bu dünyadan gidince ve benim heykelimi yaptıkları zaman buraya geldim ve burada olan bitenleri gördüm. Halkın nasıl sefalet içinde olduğunu gördüm. Nasıl aç insanlar olduğunu gördüm. Ben orada çok mutluydum. Yemek de yiyebiliyordum ama meğerse gördüğün gibi insanlar açlık içindeymiş. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum ve bu yüzden yüzüm her zaman gülüyordu ve mutlu bir prenstim. Ama ben buraya geldiğimde, bu heykel haline geldiğimde etrafımdaki bu fakirliği ve insanların ne kadar aç olduğunu görünce çok üzüldüm. İşte bu yüzden ağlıyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Kırlangıç, bana yardım eder misin? Yardım mı? Ne yardımı? Gördüğün gibi 2 tane zümrütten gözlerim var. Bunların bana ne işi var ki? Ayrıca gördüğün gibi kılıcımda da bir tane yakut var bak. Aynen böyle. Kırmızı çok değerli bir yakut. Benim üstümde duracaklarına bence ihtiyacı olanlara gitseler çok daha iyi olur. Ve ben gerçekten çok daha mutlu olurum diyor ve çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Ona önce şu yakutu veriyor ve ona diyor ki lütfen kırlangıç şu ilerideki evde bir tane zavallı bir terzi kadın var. Çocuğu da hasta. Sabah akşam çalışıyor ona para getirip ilaç alabilmek için. Ve çocuğu çok hasta. Senden isteğim bunu onun evine götür ve gizlice bırak. Tabii ki kırlangıçın bu hoşuna gidiyor. Sonuçta iyi bir şey yapacak ve hemen uçmaya başlıyor. Uçuyor çocuklar ve bizim bu kırlangıç onu eve bırakıyor. Daha sonra tekrar geri geliyor. Geri geliyor ve diyor ki evet yaptım. Başka bir isteğin var mı? Evet
lütfen senden diğer isteğim de 2 tane burada gördüğün gibi gözlerim var. Bu gözlerimdeki taşları da yine ihtiyacı olan 2 kişiye götürmeni istiyorum. Onların da çok ihtiyacı var. Lütfen diyor. Kırlangıç diyor ki bak yalnız hava soğumaya başladı. Benim buradan gitmem gerekiyor. Yani benim sadece yarına kadar vaktim var. Sana yarına kadar yardım edeceğim. Ama yarın gitmem gerek yoksa üşürüm ve göç edemediğim için de biliyorsunuz çocuklar soğukta kış iklim şartlarından dolayı kuşlar sıcak yerlere göç ederler ve bunun da gitmesi gerekiyormuş. Geç kalmış, arkadaşlarını kaçırmış. Lütfen diyor, yani sana yarına kadar yardım edeceğim ama sonra gitmem gerek yoksa donarak ölürüm ben burada diyor çocuklar. Ve bizim prens dedi, Mutlu Prens diyor ki tabii ki lütfen bu 2 taşı da al götür ihtiyacı olanlara. Bir tanesi diyor bir evin çatı katında yazmaya çalışan, bir kitap çıkarmaya çalışan bir adam ve bir tanesi de bir kibritçi kız. Kibritlerini düşürdü ve satamıyor, evine para getiremiyor. Bu yüzden de herkes çok aç. Ve bu 2 tane gözlerindeki taşı alıyor çocuklar ve böylelikle bizim kuşumuz yine uçuyor ve kırlangıç bir tanesini bizim bu yazara götürüyor. Diğerinde sokaklarda zavallı böyle oturan bir tane kibritçi kıza veriyor. Tabii ki onlar bunları görünce şok geçiriyorlar. Bu arada kırlangıç hemen geri geliyor, mutlulukla yaptıklarını söylüyor. Bu arada biraz tabii demin de söylediğim gibi hava soğumaya başladı ve kırlangıç diyor ki bak benim artık yarın gitmem gerek çünkü gerçekten hava soğumaya başladı. Ben de üşümeye başladım. Söylediklerinin hepsini yaptım. Çok enteresan, farklı bir şeyler hissettim içinde. Hava soğuk ama sanki içim çok sıcak. Evet kırlangıç, çünkü iyi bir şey yaptın. Ve iyi bir şey yaptığın için de kendini çok daha iyi ve sıcak hissetmeye devam edeceksin. Ve çocuklar artık yavaş yavaş kar yağmaya başlayacak. Ve kırlangıç diyor ki ben artık çok üşüyorum. Mutlu Prens diyor ki son bir isteğim var. Bak diyor. Bak üstümdeki altın parçaları beni altınla kaplamışlar ama aslında içim kurşun biliyor musun? Yani ben çok değerli bir şey de değilim. Şu üstündeki parçalardan tek tek bütün halka, bütün kasabaya vermeni istiyorum. Son isteğim bu. Lütfen diyor benim için yapar mısın? Ve kırlangıç da tabii ki bu son isteğini kabul ediyor. Tek tek parçaları alıyor çocuklar ve Mutlu Prens tabii ki ne oluyor? Bu hale geliyor. Gördüğünüz gibi bakın bütün üstündeki parçalar gitti, gözündeki taşlar gitti, kılıcındaki o taş, o yakut da gitti, zümrütler de gitti. Sadece bir kurşundan kaplı bir heykel olarak kaldı. Kırlangıç diyor ki evet bunu da yaptım ama sen hiçbir şey söylemene gerek yok kırlangıç. Ben çok mutluyum. İşte kurşundan yapılmış bir heykelim. Altından olsaydım kime ne faydası olacaktı ki? Bari insanları mutlu ettik. Şu an artık ben de mutlu olmaya başlıyorum diyor çocuklar. Ve bu arada artık tabii ki ne oluyor? Ve kar yağmaya başlıyor. Kar yağıyor, çok soğuk ama nasıl soğuk biliyor musunuz? Bizim kırlangıç çok üşümeye başlıyor. Ama geliyor diyor ki bizim Mutlu Prens'e, Mutlu Prens ben karar verdim. Ben artık seninle burada olacağım. Eğer başka bir şey de istiyorsan sana yardım edeceğim. Gitmeyeceğim. Nasıl gitmeyeceksin? Eğer gitmezsen ölürsün. Hiç önemli değil. Ben seninle burada olmaya karar verdim. Eğer soğuktan öleceksem de gerçekten senin yanında olmak istiyorum diyor. Ve çocuklar ne oluyor biliyor musunuz? Tabii kışın etkisiyle bizim kırlangıç bir zaman sonra soğuktan üşüyor ve ayaklarının dibinde böyle gördüğünüz gibi ne yazık ki ölüyor. Birdenbire Mutlu Prens'in kalbinde böyle bir acı hissediyor Mutlu Prens. Ne oluyor biliyor musunuz? O kurşundan yapılmış kalbi kırılıyor. Yani böyle ortadan ikiye ayrılıyor. Çünkü çok üzülüyor kırlangıcın öldüğüne. Ve çocuklar ertesi sabah oluyor. Ertesi sabah olduğunda tabii ki ne oluyor? Halk geliyor, tamam mı? Böyle bakıyorlar. Aa, ne oldu buraya? Nedir bu hal? Aa, kim? Bizim bu Mutlu Prens. Mutlu Prens'in kıyafetleri nerede? Mutlu Prens'in gözleri nerede? Mutlu Prens niye bu halde derken biz böyle çirkin bir şeyi kasabanın ortasına bırakmayız diyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu Mutlu Prens'in heykelini oradan kaldırıyorlar. Ve kaldırırlarken tabii ki o kırık olan kalp yere düşüyor.
Ve yere düştüğünde tabii ki masal gereği nerenin yanına gidiyor? Tabii ki bizim kuşumuz yani kırlangıcımızla kalbi, bizim Mutlu Prens'in kalbi yan yana böyle geliyorlar. Ah ah, işte o sırada bir mucize oluyor. Nedir bu mucize? Meğerse bütün bunları seyreden bir altın şehrinde yaşayan periler varmış. Bu perilerin görevleri neymiş? Bu periler aslında dünyadaki en önemli iki tane şeyi merak ediyorlarmış ve bunun üzerine uzun zamanda bir araştırma yapıyorlarmış. Acaba dünyadaki en değerli iki tane şey ne? Ve bu araştırmanın sonunda tabii ki araştırıyorlar ve neyi buluyorlar? Tabii ki bizim Mutlu Prens'in kalbi ve aynı şekilde kim? Tabii ki bizim küçük kırlangıcımız. Ve çocuklar onları bulmak için gidiyorlar, buluyorlar tabii ki. İkisini de alıyorlar ve bu altın şehre geliyorlar. Bu altın şehre geldiklerinde periler ellerindekini baş periye götürüyorlar ve ona şöyle diyorlar. Efendim, bütün dünyayı araştırdık. Bundan daha değerli, bu kadar önemli iki şey daha bulamadık. Bunlardan bir tanesi Mutlu Prens'in kalbi. Çünkü heykel olduktan sonra bile etrafındaki herkese yardım etti. Bir tanesinde bu zavallı ölü olan kırlangıç. O da son dakikasına kadar Mutlu Prens'in yanındaydı ve insanları mutlu edebilmek için, onları rahata kavuşturmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve kendini feda etti. Bize göre dünyadaki en değerli iki şey onlar. Birinin kalbi, biri de kırlangıç. Ve Periler Prensesi ne diyor biliyor musunuz? O zaman diyor onlar bu altın şehrinde hayat boyu kalmaya hak kazandılar. Onları hemen tekrar canlandırın ve onlara sonsuz bir yaşam verin diyor. Ve çocuklar tabii ki ne oluyor? Bizim kırlangıç canlanıyor. Mutlu Prens eskisi gibi normal bir insan haline geliyor. Ve bu güzel altın şehrinde birlikte yaşıyorlar ve hayat boyu arkadaş oluyorlar. Ve tabii ki artık altın şehrindeki insanlara ve yaşayan her türlü varlığa, canlıya yardım ediyorlar. İşte bu haftaki masalımızın da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta yeni masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.